Evet, çok güzel ama ya yeterince de soğuk değil. Fazlasıyla yeterli bir ev bize fazlasıyla yetiyor. Orta sınıfın yaşam şeklini de göreceksiniz. Arkadaşlar burası böyle zengin bir site değil. Yani Vietnam'da orta sınıf. Actually, because I live it, because it's convenient there. It's like Và tách trà nhỏ xíu nghe tim mình nói hôm nay thôi đừng phiền. Please tell me, why do you choose? Huzur da biraz fazla ya. Of. Vẫn ấm nhiều nhà bình yên giữa bao điều quanh hiu chỉ cần về nhà mọi lo âu tan thiếp. My hometown is far away from here. So I think this building has a lot of facility. Oh, very nice. Yeah. basketball court for the kids, and right here is really near for many facility for sport. Wonderful. Evet arkadaşlar, Vietnam'ın orta sınıfının bir kısmı bu tip büyük binalarda yaşamayı seviyor. Bunun nedenlerini direkt onlara sorduk. Böyle tek tek röportaj yaptık. İnsanlar neden bu binaları tercih ediyorlar? Çünkü bu binalar eski kültürlerinden, eski yaşam şekillerinden, eski binalarından, sokaklarından farklı. Burada yaşama nedenlerini sorduk. Genel itibariyle hepsinin söylediklerini şöyle bir özetlersem eğer, marketlere yakın olması, çeşitli facilities yani kolaylıklarının olması, spor salonları, bazıları gölgeledi, çoğu sakinlikten, özellikle Ho Chi Minh'in o kaotik ortamından daha uzak olması gibi nedenlerle bu binalarda yaşamayı tercih ettiklerinden bahsetti. Hepinize selamlar. Yeni evim orta sınıf Vietnamlıların oturduğu, çalışan kesimin oturduğu Am Phu diye bir bölgede bulunmakta ve ben ikinci vize dönemime başladım. Şöyle size evin mutfağını gösteriyorum. Burası tuvalet. Burası böyle küçük bir mekan. Şurası da yatak odası. Fazlasıyla yeterli bir ev bize fazlasıyla yetiyor. Bakın bu böyle koridoru. 15. kattayım. Oldukça yüksek. Yukarıda bir 10 kat daha var. Yaklaşık 25 ya da 28 katlı bir site. Orta sınıfın yaşam şeklini de göreceksiniz. Bu çocuk parkı. Bunun gibi böyle birkaç tane var. Genellikle saat 5-6 gibi işten sonra oldukça yoğun oluyor. Burada yürüyen, koşan insanlar oluyor. Geçen bir video çektim şurada. Belki hatırlarsınız. Bu böyle bayağı uzun, o tarafa ve o tarafa giden bir yol. Buraya kartla giriliyor. Yani site olayını biliyorsunuz. Bunun üzerine böyle bayağı akademik çalışma da vardır. Aslında ne kadar sağlıklı tartışılır. Ama sabahleyin en azından benim için güzel bir yürüyüş şekli oluyor. Ben bunu o yüzden seviyorum. Bu sabah yürüdüm mesela. Bu saatlerde de genellikle işte bu saate kadar biraz çalıştıktan sonra havuza, bir süre sonra da belki cime gideceğim. İkisi de bedava. Ya da şurada bakın bir basket potası görüyorsunuz. Bunun gibi birkaç tane var zaten. Şöyle şunu da göstereyim. Bu basket potasında da basket oynama şansımız oluyor. Buradan böyle suyumu alıyorum her gün. Normalde aslında evde su kaynatıyoruz. İlginç bir biçimde normalde kaynayan sularda böyle garip bir tad olur. Bilir misiniz onu bilmiyorum. Yani herhalde o tadı bir tek ben almıyorum. Çok garip bir tad olur. Vietnam'da su kaynattığınızda öyle bir tat olmuyor arkadaşlar. Enteresan. Yani nedenini bilmiyorum. Ama o kötü tat gelmiyor ağzınıza. Ben gayet rahat buradaki kaynattığımız suları çok rahat bir biçimde içiyorum. Bunlar şurada görüyor musunuz? Şu ga tavuk demek. O yüzden de ben bunları çok seviyorum. Bu da böyle salamlı. Bunun ne eti olduğunu bilmiyorum ama tadı güzel. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Özellikle parayı alışını ve verişini gördünüz mü? Çok kibar bir biçimde. Bunu hemen hemen hepsi yapıyor. Parayı verirken ve alırken kendilerine has bir hareketleri var. Gerçekten de
Yani gününüzü güzelleştiriyorlar ya. Bu ince hareketler, gülümsemeler gerçekten de gününüzü güzelleştiriyorlar. Burada hiçbir güne böyle kötü bile başlasanız kötü devam edemiyorsunuz. Çünkü bir insanla ilişkiye girdiğinizde onun bu tatlı jestleri, mimikleri, vücut dilleri gerçekten de hakikaten de insanın gününü güzelleştiriyor. Yüzüne böyle bir gülümseme getiriyor. Otoparklar var arkadaşlar. Bayağı geniş otoparklar. Hemen hemen her binanın altında görüyorum bunu. Her site, istisnasız her site çok güzel çiçeklere sahip. Güzel bir manzarası var. Arkadaşlar burası böyle zengin bir site değil. Yani Vietnam'da orta sınıf. Ama bedavaya bir havuz. Hi, xin chào. Xin chào. Do you speak English? We can make reportage with you. Do you speak English? English? Little bit. Xin chào, xin chào. Come on Ratniu. Come on Ratniu. Yani orta sınıfın yaşam şekli bu. Hani sakın böyle çok zengin olduklarını düşünmeyin burada oturanların. Genellikle bir şirkette çalışıyorlar. Ya da işte küçük bir dükkanları var. Hani bu şekilde. Vietnam'da yaşam huzurlu ve mutlu çoğu insan için. Çünkü gelir çok adaletli dağılıyor dersek belki küçük bir hata olur. O kadar da adaletli olmamakla birlikte yine de kapitalist ülkelere oranla çok daha adaletli dağılıyor diyebiliriz. Evet, Vietnam'da hemen her şeyin mantıklı kuralları var arkadaşlar. Bakın, havuz 6 ile 9 arası açık. Diyor ki herhangi bir simit ve benzeri bir şey olmamalıdır tarzında. Uygun kıyafetler, yani bikini, mayo ya da normal şort giymek durumundasınız. Kıyafetle giremezsiniz. Duş gösteriyor. Children, yani çocuklar mutlaka anneleri tarafından ya da aileleri tarafından getirilmeli. No food, no ordering, yani yiyecek ya da içecek yok. Şişe cam yok. Onun dışında sigara da yok. Koşmayın diyor, birbirinizi itmeyin diyor. İşte dalmayın diyor. Ve genellikle insanlar işemeyin diyor. Genellikle insanlar gördüğünüz gibi bunları da uyuyor. Yani burada olduğum süre içerisinde bunu gördüm. Duş almak zorunlu. Öyle de olmalı zaten. Ở Việt Nam thì mọi thứ rất là tự do thoải mái, nó chứ không có gò bó như bên các nước phương Tây. Evet, çok güzel ama ya yeterince de soğuk değil. İlk bir girdiğimde böyle bir yapıyor ama devamı gelmiyor. Çünkü Saigon'un suyu gerçekten de genellikle böyle ılık arkadaşlar. Kırgızistan ya da o bölgelerde de, yani Orta Asya bölgelerinde de çok soğuktu ve güzeldi. Evet, atlamak yasak. O yüzden de yasaklara burada uymayı tercih ediyorum. Normalde hiç hoşlanmam böyle mantığı çok olmayan, hani kalabalık değil çünkü. Ama burayı da seviyorum. Yani bilmiyorum, bu topluma uyum sağlamak çok hoş geliyor. Şuradan yavaşça girelim isterseniz. Evet, şöyle hadi bakalım. Ya bu havuzun suyu çok sıcak. Saigon'daki her şey çok sıcak. Yani bana göre çok sıcak. Eğer sıcağı seviyorsanız, sürekli yazı seviyorsanız, yani Saigon evet size göre. Çünkü burada sıcaklık çok fazla değişmiyor. Ben normalde yağmur yağarken de havuza giriyorum. Hatta bayılıyorum. Yani denize girmeyi daha çok severim yağmur yağarken. Ama burada henüz yağmurlu mevsim değil. Yağmurlu mevsim olmadığı için de bu sıcak, gerçi sıcak yağmurlu mevsimde de devam ediyor da bilmiyorum, belki psikolojiktir ya. Yani yağmur yağdığında ben daha bir serinliyorum nedense. Yani 3. gün ya da 4. gündür yüzüyorum ben. Hemen hemen bir haftadır buradayız. Yavaş yavaş böyle her gün yüzmeye başlayacağım. Akşam belki Tao ile geliriz ama şöyle bir durum var. Tao yüzme bilmiyor. Yani Tao yüzme bilmiyor, sudan korkuyor. Dedim ki bana güvenirsen bir gün içerisinde, abartmıyorum, bir gün, hatta 3 saat, 2-3 saat içerisinde sana yüzmeyi öğretirim. Ama şunu şöyle temizleyelim. Ama bana güvenmen lazım. Yani ben sana ne yap diyorsam korkmadan yapman lazım. Burada boğulmana imkan yok. Burada boğulmana imkan yok. Arkadaşlar benim gümüş yıldızım var. Ben zamanında can kurtaranlık yaptım. 18'den 21
20 her yaz. O yüzden de hani suda karadan daha güvenliyimdir diyebilirim. Ona da bunu anlattım. Bakalım, yani şimdi kabul etti ama onun psikolojisini biliyorum. Yani yüzemeyenin psikolojisini iyi bilirim. O korkuyu iyi bilirim. Burada gerçi su burada yani. Su burada. Onun boyu için gerçi şuralarında falan ama dedim ki yani ben varım. Hiçbir şey olmaz. Sadece çırpınma, korkma. Çünkü çırpınıp korkarsan batarsın. Onun dışında demir parçası değiliz. Batmamıza imkan yok. Yani ben hep böyle öğretmeye başlarken gösteririm. Derin bir nefes alırım ve dururum. Sabit dururum yani. Hiç hareket etmeden. Şurada kalırsın. Şurada kalırsın. Çıkart, tekrar nefes al, tekrar devam et. Hiç hareket etmesen bile batmazsın. Ama çırpınırsan, ama korkarsan o zaman iş değişir. İnsanların çalışanlarla, emekçilerle ilişkisine, iletişimine bakıyorum. Çok hoşlar ya, çok eşitçil. Hani onu tavırdan hissediyorsunuz. Herkes selam verir ama herkes eşitçe selam vermez. Yani o eşitlik üzerinden kurulduğunu çok daha net görüyorsunuz. Yani bunda birçok şeyin etkisi var tabii. Birçok şeyin etkisi var. Vietnam halkı böyle gösterişi çok sevmiyor arkadaşlar. Hani statüyü, şunu bunu yok. Yani işte çalışırken inanılmaz derecede disiplinli bir alt üst ilişkisi var. Ast üst ilişkisi var. Ama hayat içerisinde hakikaten de birbirlerine inanılmaz derecede kibar. Çok net hissediliyor. Buralarda aileler oturuyor. Şimdi herkes çalıştığı için tabii kimse yok. Bir de hava sıcak, söylediğim gibi öğlen saati. Akşamları buralarda. Şu ileride mangal var. O mangalı yakıyorlar ve çoğu zaman barbekü diyelim ya da mangal fark etmez. Onda et pişiriyorlar, balık pişiriyorlar. Hello. Hello. Xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào. Kanala abone ettim onları da. Yakında izleyecekler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Bu arada Vietnamlı izleyicilerimin sayısı artıyor arkadaşlar. Yani şu anda yaklaşık biz 1020 miyiz, 1030 muyuz? Öyle bir şeyiz, öyle bir aboneyiz. Bunun yaklaşık %20'sine yaklaştı. Tüm abonelere teşekkür ederim. Biraz daha beğenirseniz sevinirim. Çünkü bir video yayınlıyorum. 3-4 tane beğeni görüyorum. O like'lara basmak herhalde çok zor olmasa gerek. Teşekkür ediyorum. Haydi bir de birazcık sitenin dışına gidelim. Sitenin böyle çevresinde marketler, restoranlar. Sitenin içinde de bakın böyle banka var arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz banka var. Burada bir başka market var. Çok kalabalık. Yani yaklaşık 15.000 kişi yaşıyor. Öyle bir siteden bahsediyorum. Yani site değil, şehir gibi bir şey. İşte kuaförü, şusu busu. Ama benim en çok ilgimi çeken tabii ki pho. Hadi gidip bir pho yiyelim. Evet, dışarı çıktık. Şöyle bir otoyola bakıyor. İnşaatlar var. Yani kocaman bir site yapmışlar arkadaşlar. Böyle bir sürü bina, bir sürü. Çeşitli dükkanlar var. Ama biz şimdi Pho'cuya gidelim. Çünkü bir yemek yiyelim. Havuzdan sonra acıktık değil mi? And Combo? yes, Would please. you like separate? This is. Okay, combo But just without ice, please. yeah. Without ice. No Okay. ice. No ice. Yes, Yeah. no ice, please. Không đá. Burada yemek yemeyi seviyorum. Çeşitli etlerden pho yapıyorlar. Pho geleneksel yemeklerinden bir tanesi. Görmüşsünüzdür eğer Vietnam videolarını, benim videolarımı, başka videoları izliyorsanız bilinen bir yemeği. Benim de çok sevdiğim bir yemek. Thank you very much. Come on you lamb. Bu gördüğünüz pho. Artık tanıtmama gerek var mı bilmiyorum. Bana hep çatal bıçak getiriyorlar ama bakın şöyle görüyor musunuz? Viva Vietnam! Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Çok güzel. Gerçekten de çok güzel arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu etimiz, şu yumurtamız, şu çok güzel pirinç yapıyorlar. Ispanak. Taptaze bir ıspanak hem de böyle çok az pişiriyorlar. Yani en çok onu seviyorum. Sebzeleri 8 dakika, 9 dakika pişiriyorlar.
çorba diyorum ama aslında çorba değil arkadaşlar. Yani içinde et parçaları, kocaman et parçaları ve harika bir pirinç noodle'ı var. Bütün bu sofraya ben 170.000 VND, üstte yazarım ama yaklaşık herhalde 170.000 VND, tahmin ediyorum 200-220 lira gibi bir şey tutuyor. 2 tane de yanında böyle limonatası var. Bu limonata taze sıkılmış limonata arkadaşlar. Yumurtaya limon sıkan insanlar var, herkes değil. Yani mesela tavuğu sıkıyor. Yani o yüzden de ben de alıştım. Gayet de güzel oluyor. Limonlu yumurta. Bye bye. Come on Yulam. Arkadaşlar şimdi yavaş yavaş eve doğru geçelim tekrar. Evet, böyle bir yaşam stili videosu oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu tip videolar devam edecek. Yani bu kanal gezgin kanalı mı yoksa Vietnam'da yaşam kanalı mı? Valla ben de tam anlayabilmiş değilim dostlar. İzlemeye devam edin. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Çok zor değil.